Günaydın arkadaşlar. Mardin artık çok daha güzel çünkü eksik olduğu bir şeyi daha tamamladı. O da balon turuyla o muhteşem Mardin'i gözlemlemek, orayı izlemek. Mardin'de birkaç aydan beridir artık balon turları yapılıyor arkadaşlar. Kapadokya'ya göre çok daha ucuz. Önümüzdeki aylarda bunların sayıları çok daha fazla artacak. Şehrin biraz dışında kalkıyor. Size işte sabah ve akşam olacak şekilde aslında planlamışlar ama günün bazı saatlerinde yayacaklar talebe göre. Biz sabah gelecektik normalde ama hava koşullarından dolayı gelemedik. Bir de yağmur vardı. Nedense bu mevsimde yağmura denk geldik maalesef ama en azından şansımız devam ediyor çünkü şu anda balon kalkacak diye haber aldık ve bu muhteşem Mardin'i bir de havadan izlemek için şu an sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar, Mardin'de balon deneyimimiz başlıyor şu anda. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Beni görmeyeceksiniz, tamam yeter biliyorum. Şimdi muhteşem bir görüntüyle sizi baş başa bakıyorum. El sallayın gençler. Shake your hands man. What do you think? It's video. Hands It's a up. video. Evet şu anda 1100 metrede irtifa 1100 metre arkadaşlar ve karşıda gördüğünüz şu küçük yer, beyaz yer Darüzzafaran. Hatta yani balonu kullanan kişinin dediğine göre Darüzzafaran'ı bu mesafeden gören ilk kişileriz arkadaşlar. Yani bu balon... zamanda Mardin üstüne de gidecek bu balonlar. Şimdi onlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bir nevi aslında deneme uçuşları gibi söyleyebiliriz bunlar için şimdilik. Bir 20 dakika yakın bir süre havada kaldık. Şu an tarlaların üzerinden inişe doğru geçiyoruz. Son görüntüyü de çekeyim. Sıradaki mekan Mardin'in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan ve Oğuz köyünde yer alan Dara Antik Kenti arkadaşlar. Buraya Doğu'nun Efes'i adı veriliyor. Bu isim de aslında burada bulunan Agora yolundan geliyor arkadaşlar. Dara Antik Kenti 6. yüzyılda 1. Anastasius tarafından yapılıyor ve Justinianus döneminde de burası büyütülüyor. Aslında burası Sasanilere karşı korumak amaçlı kullanılan bir garnizon kenti. Gerçekten muhteşem bir yer. Benim gördüğüm en güzel antik kentlerden bir tanesi ve daha çıkarılması gereken birçok eser var, birçok yer var. İçinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane, su bendi gibi birçok kalıntı var. Buraya geldiğiniz zaman en az yarım gününüzü buraya ayırmalısınız arkadaşlar. Akşamları yazın 6'ya kadar, kışında 5'e kadar burası açık. Müze kartı da giriş ücretsiz. Dara Antik Kenti'nin isminin Darius'tan geldiğine inanılıyor arkadaşlar. Büyük İskender'e yenilince Darius buraya kaçıyor ve burada ölüyor. Yöre halkı da buraya bu ismi veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda Dara Antik Kenti Sasanilerin işgalinde büyük kayıplar veriyor ve halk toplu bir soykırıma maruz kalıyor. Yöre halkı da Tevrat'ta geçen Elyasa peygamberin topluca
bunları dirilteceğine inandığı için hepsini toplu bir şekilde buraya gömüyor. Bu yüzden aşağı taraflarda büyük nekropol alanları var, toplu mezarlar var arkadaşlar. Onun dışında Romalı iki general buraya erzak ve su depolayarak Dara'nın Sasanilere karşı bir yıl boyunca direnmesini sağlıyor. Gerçekten değerli bilgiler, çok önemli bilgiler. Daha burası kazının başında. İnanıyorum ki ileriki dönemlerde çok daha önemli bilgiler edineceğiz Dara hakkında. Siz de burayı mutlaka görmelisiniz. Siz de belki daha fazla bilgileri gezerken edinebilirsiniz. Yeni bir Mardin gününden selamlar arkadaşlar. Bugünkü durağımız Midyat. Biliyorsunuz ki Mardin'in en ünlü ilçelerinden bir tanesi de Midyat. Burada da Süryani popülasyonunun yoğun bir ağırlığı var. Ve burada çok da değerli bir Mor Gabriel Manastırı var. Bugün onu görmek için geldik buraya. Hemen Midyat 60 kilometre uzaklıkta Mardin'den. Mor Gabriel Manastırı da Midyat'tan bir 20 kilometre daha uzaklıkta. O yüzden yani aşağı yukarı gidiş gelişi bir 3 saati gözden çıkarmanız lazım. Şu anda manastıra doğru yolumuza başladık. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, şu anda Mor Gabriel Manastırı'nın içine geldik arkadaşlar. Burası Süryaniler için çok önemli bir yer. Hemen dediğim gibi Midyat'a 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Zamanında yani Hazreti Ömer zamanında buranın metropoliti Sasaniler ve Bizans saldırılarına karşı bir koruma talep ediyor Hazreti Ömer'den. Hazreti Ömer de buraya bir emanümname veriyor ve bir nevi bu bölgeyi koruma altına alıyor. Hani bizim için de, bizim tarihimiz için de, Hristiyanlık tarihi için de gerçekten önemli bir yerdeyiz. Buranın en güzel kısımlarından bir tanesi de bakın arkamda gördüğünüz çift çan kulesi. Çok güzel bir mimarisi var. Bayağı devasa bir yer. Şimdi size diğer yerleri de göstereceğim. Evet arkadaşlar, burası Theodora Kubbesi. Burada Leonardo da Vinci'nin meşhur son akşam yemeği resmi de konulmuş durumda. Burada bir replikası var. Hemen şu karşıda görüyorsunuz. Tabii çok küçük. Ben orijinalini görmüştüm. Hemen ortada böyle bir mermerden değişik bir masa gibi bir şey var. Burada üzüm sıkılıyormuş. Yani şarap için üzümler burada sıkılıyormuş ve hamur açılıyormuş bunun üzerinde. Yani bu kubbenin olduğu tarafı aslında bir nevi mutfak diyebilirsiniz. Mutfak ve akşam yemeği yenilen yer diyebilirsiniz. Dikkatinizi çektiyse bu kiliseler çok sade. Yani Süryani kiliselerinde şöyle bir durum var. Gösterişten uzak oluyorlar ve yüzyıllardır sürekli içinde işte altın kaplama, eşyalar, şunlar bunlar olmadığı için de talan edilmiyor. Savaşlarda buralara çok dokunmuyorlar. O yüzden ayakta kalmayı başarabiliyor. Bu çok ince bir detay. Gösterişten uzak dediğim gibi. Şu anda zaten ana kilisenin yani Mor Gabriel Manastırı'ndaki kilise bölümündeyiz. İbadet edildiği yer. Bir küçük bilgi daha vereyim. Onlarda da namaz var. Bizde 5 vakit ama onlara günde 3 vakit namaz kılıyorlar. Hareketleri biraz daha farklı ama sadece bizim gibi yani günde 5 vakit yani bir vakit derecesinde mabetlerine giden tek mezhep Süryanilik arkadaşlar. Mardin'e yaklaşık 1,5 saatlik uzaklıkta bulunan Midyat'ta aynı Mardin gibi hoşgörü kenti arkadaşlar. Burada ezan sesiyle kilise çanını bir arada duyabilirsiniz. Hilalle hacın muhteşem uyumunu bir arada görebilirsiniz. Gerçekten harika bir hoşgörü kenti burası. Burada konuk evi, onun dışında Midyat'ın tarihi konakları, hemen ileride bulunan Mor Gabriel Kilisesi ya da manastırı görülmesi gereken en önemli noktalar. Zaten sokakların ambiyansı bambaşka. Midyat'a bir yarım gününüzü de Midyat'a ayırırsanız Mardin gezinizi tamamlamış olursunuz. Mardin denilince akla gelen ilk sanat eseri ya da ilk en az sanatları telkari sanatı arkadaşlar. Yani gümüş işlemeciliği. Onun dışında bıttım sabunu üretimi, şarap üretimi, Süryani şaraplarının üretimi, şahmeran çizimleri, tahta oymacılığı gibi birçok el sanatı da bu şehirde halen
sürdürülüyor, yapılıyor. Gerçekten ustalar harika eserler ortaya koyuyorlar. Siz de çok güzel hediyelik eşyalar bu şehirde geldiğiniz zaman alabilirsiniz. Yani zaten her gittiğimiz şehirde mutlaka birkaç hediyelik eşya almadan dönmüyoruz. O yüzden Mardin'e geldiğiniz zaman da bunlardan birkaç tanesini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, balon turunu tamamladık. Şöyle bir şey söyleyeyim, yani 2 gündür bana sürekli buranın tehlikeli olduğu ile ilgili mesajlar geliyor. Arkadaşlar bakın, ben bir Diyarbakır olarak bunu yıllarca yaşadım. Bu bölgede bir şey yok. Çok bazı dönemler dışında bir sıkıntı yok. Şu anda bakın biz aslında hava muhalefetinin iklim dışında da işte havan topları deniyor, füzeler deniyor, şu diyor, bu diyor. Biz az önce balonla uçtuk arkadaşlar. Yani rahat olabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Bu coğrafya ne kadar şanssız olsa da artık o kabuğunu kırdı. Çok güzel günler bekliyor. İnşallah bu daha rahat olduktan sonra, hani bu bölgenin insanın kafası rahatladıktan sonra burası dünyanın turizm cazibe merkezi olacak. Mardin'den şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Bu videoyu yorum yapmayı, beğenmenizi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Her türlü eleştiriye de açığız. Her türlü katkınızı da bekliyoruz. Mardin'den şimdilik sevgiler. Görüşmek üzere.